Herkese merhabalar, Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir el yapımı taş kadayıf tarifi hazırladım. Hem hamurunu hem de hazırlanışını kendimiz yapacağız. Herkesin hazır zannettiği bu güzel tarifi tüm detaylarıyla paylaşıyorum. Kesinlikle denemeden geçmeyin. Buyurun nasıl yapmışım, hemen başlayalım. Tarifimize öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Tencerenin içerisine 2,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı su ekliyorum. Üzerine 1 çay kaşığına yakın limon suyu sıkıyorum ve karıştırıp ocakta kaynamaya alıyorum. Kısık ateşte 10 dakika kaynattıktan sonra tamamen soğumasını kolaylaştırmak için ayrı bir kaba alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hamurumuz için yarım su bardağı ılık sütün içerisine 1 tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum. Ve 2 tatlı kaşığı şekeri de ekleyip tahta kaşıkla karıştırıyorum. Şekerin iyice eridiğinden emin olduktan sonra kenarda mayalanmaya bırakıyorum. Taş kadayıf hamuru için borcamın içerisine 2 çay bardağı un, 1 çay kaşığı silme olacak şekilde tuz ekliyorum. Unu eleyerek kullanalım ki herhangi bir topaklaşma olmasın. Daha sonra üzerine 1 su bardağı irmik ekliyorum. Ve kuru malzemelerimi karıştırıyorum. Normalde orijinal olarak taş kadayıfta sarı un kullanıyorlar. Bizim elimizde sarı un olmadığı için irmik çok güzel bir lezzet ve doku katıyor. Kuru malzemeleri karıştırdıktan sonra en başta hazırladığımız maya karışımımızı ekliyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde aktifleşmiş. Daha sonra kıvamını ayarlamak için su eklemeye devam ediyorum. Hamurumuzun pürüzsüz olması için çırpma teliyle güzelce çırpıyorum. Sudan bir miktar daha ekliyorum. Kullanmış olduğum su ılık. Soğuk su kullanmıyoruz. Toplamda 450 ml su kullandım. Gördüğünüz gibi kıvamımız çok güzel oldu. Hamurumuzun mayalanması için üzerini streç filmle kapatıyorum ve hızlı mayalanması için fırının 50 derecesini ayarladım. Orada mayalanmaya bırakıyorum. Toplamda 40-45 dakika fırında mayalanması yeterli. Oda ısısında mayalandırma yapacaksanız 1 saat mayalandırabilirsiniz. Hamurumuz mayalandı. Üzerini açıyorum ve spatula ile şöyle bir karıştırıp havasını alıyorum. Ve daha sonra tavaya rahat dökmek için uygun bir sürahinin içerisine döküyorum. Taş kadayıfı pişirmek için tavayı ocağın üzerine aldım. Tabanında herhangi bir yağlama işlemi yapmıyorum. Ve istediğim büyüklükte hamurdan döküyorum. Kenarlara çok fazla getirmiyorum ki taş kadayıfımın şekli yuvarlak olsun. Taş kadayıfları pişirirken ocağın altını orta seviyede bırakıyorum. Çok fazla kısmıyorum. Taş kadayıfın üzerindeki ıslaklık gördüğünüz gibi kuruyor. Bu şekilde kuruduktan sonra hemen alıyorum. Daha fazla bekletmemize gerek yok. Pişen hamurları temiz bir bezin üzerine alıyorum. Hamurumuz bitene kadar aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Tüm taş kadayıflarımı pişirdim. Gördüğünüz gibi hepsi de çok güzel oldu. İçerisine ceviz doldurmaya başlıyorum. İçerisine ceviz doldurmadan önce hamurların mutlaka tamamen soğuması lazım. Tamamen soğumasını beklerseniz hamurunuz çok güzel şekilde yumuşayacaktır. Sünger gibi yumuşacık bir hamur oluyor. İç harç olarak ben sadece ceviz içi tercih ettim. Siz isterseniz tarçın da ekleyebilirsiniz. Kızartma aşamasında hamurumuzun açılmaması için kenarlarından iyice yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi rahatlıkla yapışıyor. Bu tarifimi denediğiniz zaman eminim ki hazır almaktan vazgeçeceksinizdir. O kadar orijinal oldu ki herkesin hazır zannettiği bir tarif oldu.
Bütün taş kadayıflarımın içerisini doldurdum. Gördüğünüz gibi harika oldular. Hiç kimse el yapımı olduğunu fark etmeyecektir. Taş kadayıfların tamamını hazırladıktan sonra hemen pişirme aşamasına geçiyorum. Tencerenin içerisine sıvı yağ aldıktan sonra ocakta iyice ısınmasını bekledim. Şöyle tahta kaşıkla ne kadar ısındığını göstermek istiyorum. Siz de bu şekilde yaparak ısınmış olduğunu anlayabilirsiniz. İyice kızmış olan yağın içerisine taş kadayıflarımı alıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken önemli nokta yağımızın mutlaka iyice ısınmış olması ve kısık ateşte pişirmiyoruz. Yüksek ateşte pişiriyoruz ki çok sert bir taş kadayıfımız olmasın. Taş kadayıfları arkalı önlü iyice kızarttıktan sonra yağını süzdürüyorum ve soğumuş olan şerbetin içerisine alıyorum. Taş kadayıfları şerbetin içerisinde 1 dakika boyunca bekletiyorum ve daha sonra süzerek sunum tabağıma alıyorum. Taş kadayıf tatlımız artık hazır. Gördüğünüz gibi hazır alınmış gibi görünüyor. Tadı, lezzeti, kıvamı her şeyiyle harika oldu. Hazır alınmış gibi dışı çıtır, içi de yumuşacık şerbet dolu. Sizler de aynı kıvam ve lezzeti tutturmak için belirtmiş olduğum püf noktalara dikkat edin lütfen. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.